Anadolu'nun çalkantılı 13. yüzyılı. Uçsuz bucaksız topraklarda geleceğe yön verecek bir yıldız doğuyordu. Üç kıtaya kök salacak o devasa çınarın, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, Osman Gazi, yani Osman Bey. Doğumu ve gençliği. Osman Bey 1258 yılında Söğüt civarında dünyaya gözlerini açtı. Babası Kayıboyu'nun kudretli lideri Ertuğrul Gazi, annesi ise bilgeliği ve cesaretiyle tanınan Hayme Ana'ydı. Moğol istilalarının gölgesinde büyüyen Osman, daha genç yaşlarından itibaren savaş meydanlarındaki cesareti ve sarsılmaz adalet anlayışıyla dikkatleri üzerine çekti. At binmedeki ustalığı, okçuluk ve kılıç kullanmadaki mahareti onu boyun ileri gelenleri arasında bambaşka bir yere taşıdı. Beyliğe yükselişi. Takvimler 1281'i gösterdiğinde babasının vefatı üzerine Kayıboyu beyleri tarafından lider seçildi. Ancak Osman Bey sadece bir kabile reisi olmakla yetinecek biri değildi. Onun zihninde yeni bir devlet kurma fikri vardı. Sınır boylarındaki Bizans kaleleri ve Anadolu'nun değişken dengeleri onun stratejik zekasını sınayan muazzam birer fırsata dönüştü. İlk fetihler ve devletin temelleri. Osman Bey'in önderliğinde Kayıboyu, Söğüt ve Domaniç yaylalarından taşarak hızla büyümeye başladı. 1299 yılı tarihçilerce Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak kabul edildi. Karacahisar, Yarhisar, Bilecik ve İnegöl'ün fethi sadece yeni topraklar kazandırmadı. Aynı zamanda adaletli bir yönetimin de temellerini attı. Osman Bey'in uyguladığı hoşgörü politikası, fethedilen yerlerdeki yerel halkın gönlünü kazandı ve beyliğin gücüne güç kattı. Aile hayatı ve vasiyeti. Malhun Hatun ile yaptığı evlilikten Osmanlı'nın ikinci padişahı olacak Orhan Gazi dünyaya geldi. Osman Bey'in en büyük ideali Bizans'ın bölgedeki en önemli merkezi olan Bursa'yı almak ve orayı yeni devletin başkenti yapmaktı. Ne var ki sağlığının bozulması üzerine beyliğin yönetimini oğlu Orhan'a devretmek zorunda kaldı. 1324 yılında Bursa'nın fethi henüz tamamlanmadan hayata gözlerini yumdu. Fakat arkasında net bir vasiyet bırakmıştı. Beni Bursa'da alınan ilk topraklara gömün. Bu vasiyet fetihten hemen sonra sadakatle yerine getirildi. Mirası ve Osmanlı'nın yükselişi. Osman Bey'in cesareti ve ileri görüşlülüğü küçük bir Türkmen boyunu sadece birkaç 10 yıl içinde devasa bir devlete dönüştürecek yolun kapısını açtı. Ondan sonra gelen padişahlar bu sağlam temeller üzerinde yükselerek yüzyıllar boyunca 3 kıtaya hükmedecek bir imparatorluk inşa ettiler. Bugün Osmanlı adı sadece bir hanedanı değil, Osman Bey'in sarsılmaz kararlılığını, adalet anlayışını ve vizyonunu simgeleyen büyük bir giriş. Küçük bir beyliğin büyük yolu. 14. yüzyılın başları. Anadolu, Moğol istilalarının ve Selçuklu Devleti'nin çöküşünün ardından tam bir karmaşanın beylikler döneminin içindeydi. İşte bu kaosun ortasında Söğüt ve çevresinde küçücük bir Türkmen beyliği olarak doğan Osmanlı kısa sürede tarih sahnesinde devasa bir rol oynamaya başladı. Bu muazzam dönüşümün mimarı, hatta en kritik ismi Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ydi. 1324 yılında babasının vefatıyla tahta çıkan Orhan Gazi yalnızca topraklarını genişleten bir savaşçı değil, aynı zamanda devlet kurumlarını oluşturan, mali düzeni kuran ve diplomasi sanatını ustaca kullanan dahi bir devlet adamıydı. Onun döneminde Osmanlı bir aşiret beyliği olmaktan çıkarak gerçek bir devlet kimliği kazandı. Doğumu ve gençlik yılları. Orhan Gazi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1281 civarında dünyaya geldiği kabul edilir. Babası Osman Gazi, annesi ise Malhun Hatun'dur. Söğüt'ün ve çevresindeki göçebe Türkmenlerin zorlu hayatı içinde yetişen Orhan, küçük yaşlardan itibaren at biniciliğinde, okçulukta ve kılıç kullanmada ustalaştı. Eğitimini dönemin en önemli bilginlerinden aldı. Hem İslami ilimler hem de askeri stratejiler konusunda kusursuzca eğitildi. Osmanlı Beyliği'nin aşiret kültüründen gelen esnek aile yapısı, Orhan'ın yönetim anlayışına büyük bir kabiliyet kazandırdı. Genç Orhan, babasının Bizans'a karşı yaptığı akınlarda fiilen savaşarak büyük bir tecrübe kazandı. Ve bu tecrübe, ileride yapacağı büyük fetihlerin en önemli anahtarı oldu. Barışçıl tahta geçiş süreci. Osman Gazi, son yıllarında yakalandığı gut hastalığı nedeniyle devlet işlerini oğlu Orhan'a devretmişti. Tahta geçiş sürecinde babasının vasiyeti belirleyici oldu. Rivayetlere göre Osman Gazi, beyliği kardeşin Alaeddin'e değil Orhan'a veriniz demişti. Alaeddin Bey de bu karara büyük bir olgunlukla uymuş, kardeşiyle hiçbir taht çekişmesine girmemiştir.
Bu huzurlu geçiş Osmanlı tarihinde nadir görülen barışçıl taht değişimlerinden biridir ve devletin uzun vadeli istikrarına en güzel örnektir. Bursa'nın fethi ve başkent oluşu. Orhan Gazi'nin en stratejik hamlesi kuşkusuz Bursa'nın fethiydi. 1326 yılında uzun süren kuşatma tamamlandı ve Bizans'ın elindeki bu kadim şehir Osmanlı topraklarına katıldı. Marmara Denizi'ne yakınlığı ve ticaret yolları üzerindeki konumuyla Bursa hem ekonomik hem de askeri açıdan vazgeçilmez bir merkezdi. Şehir Osmanlı'nın ilk resmi başkenti oldu. Burada inşa edilen camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar Osmanlı şehircilik anlayışının temellerini attı. Ayrıca Bursa'nın ünlü ipek ticareti Osmanlı hazinesine düzenli ve güçlü bir gelir akışı sağladı. Devlet teşkilatının kurulması. Orhan Gazi yalnızca toprak kazanmaya değil, kalıcı bir devlet mekanizması kurmaya odaklanmıştı. İlk olarak ekonomik bağımsızlığın en büyük simgesi olan Osmanlı'nın ilk gümüş parası yani akçe onun döneminde basıldı. Askeri alanda ise köklü bir reforma gidildi. Yaya ve Müsellem adıyla düzenli piyade ve süvari birlikleri kuruldu. Bu adım Osmanlı ordusunun disiplinli ve sürekli bir güç haline gelmesini sağladı. İdari yapıda ise kadı ve subaşı atamaları yapılarak adalet ve güvenlik sistemi inşa edildi. İşte bu adımlar yüzyıllar boyunca tıkır tıkır işleyecek olan Osmanlı bürokrasisinin temel taşlarıydı. İznik ve İzmit seferleri. 1329 yılında Bizans ile yapılan Pelekanon yani Maltepe Savaşı Orhan Gazi'nin askeri dehasını tüm dünyaya gösterdi. Bu büyük zaferin ardından 1331'de İznik, 1337'de ise İzmit Osmanlı topraklarına dahil edildi. Böylece Osmanlı Selçuklulardan sonra ilk defa köklü bir ilim ve kültür merkezine yani İznik'e sahip oldu. Burada açılan İznik Medresesi Osmanlı'daki yüksek öğretimin başlangıcıydı. İzmit'in fethiyle de Karadeniz ve Marmara'ya açılan kapıların kontrolü tamamen Osmanlı'nın eline geçti. Rumeli'ye açılan kapı Çimpe Kalesi, Orhan Gazi döneminin belki de en ileri görüşlü hamlesi Balkanlara geçiş hamlesidir. 1352 yılında Bizans İmparatoru Kantakuzenos içeride yaşadığı taht kavgaları ve iç savaş için Osmanlı'dan yardım istedi. Bu yardımın karşılığında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi Osmanlı'ya bırakıldı. Bu küçük kale Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağı oldu ve ileride Avrupa'nın içlerine yapılacak büyük fetihlerin stratejik başlangıç noktası haline geldi. Diplomasi ve evlilik siyaseti. Orhan Gazi'nin siyaseti yalnızca kılıçla değil, ince bir diplomasiyle de şekilleniyordu. Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un kızı Theodora ile evlenmesi iki devlet arasındaki ilişkilerde geçici bir yumuşama sağladı. Bu evlilik Osmanlı'nın Hristiyan dünyasında bir meşruiyet zemini kazanmasına yardımcı olurken komşu Türk beyliklerine karşı da Osmanlı'nın itibarını devasa bir ölçüde artırdı. Kültürel, dini ve sosyal hayat. Bu dönemde mimari, bilim ve dini hayat büyük bir ivme kazandı. Bursa Ulu Camii'nin temelleri bu dönemde atıldı. Nilüfer Hatun adına yapılan medrese ise kadınların da sosyal ve kültürel hayatta ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyordu. Kurulan vakıflar sayesinde yoksulların ihtiyaçları karşılandı ve sosyal adalet güçlendirildi. Dönemin dervişleri ve ahileri şehirlerde halkla yöneticiler arasında manevi birer köprü vazifesi gördü. Son yılları ve vefatı. Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'dan doğan oğlu ileride devleti daha da büyütecek olan 1. Murat yani Murat Hüdavendigar'dı. Rumeli Fatihi olan diğer oğlu Süleyman Paşa'nın erken yaşta vefatı hanedan için büyük bir acı ve kayıp olsa da Şehzade Murat'ın iyi yetişmiş bir lider olması devletin geleceğini güvenceye aldı. Yaklaşık 35 yıl süren şanlı bir iktidarın ardından 1362 yılında vefat eden Orhan Gazi, Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Arkasında bıraktığı miras sadece geniş topraklar değil, düzenli bir ordu, sağlam bir maliye, köklü bir adalet sistemi ve güçlü bir diplomasi geleneğiydi. Sonuç, tarihsel önemi. Tarihçiler Orhan Gazi'yi genellikle devletin asıl kurucu padişahı olarak tanımlar. Çünkü Osman Bey bir kıvılcımı başlatmışsa Orhan Gazi o kıvılcımı devasa bir devlete dönüştüren kişidir. Ekonomik bağımsızlığın simgesi, akçe, askeri disiplinin temeli, yaya ve müsellem, eğitimin kalbi, İznik Medresesi ve Avrupa'ya atılan ilk adım, Çimpe Kalesi. Tüm bu başlıklar onun sadece bir asker değil, gerçek bir vizyoner olduğunu kanıtlar. Orhan Gazi'nin attığı her bir adım, Yavuz Sultan Selim İn Mısır seferinden, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki büyük zaferlerine kadar uzanacak olan o muazzam zincirin ilk ve en sağlam halkalarıdır.
Tarih sayfaları, babadan oğula geçen bir mirastan çok, kuruculuk ruhunun bir sonraki nesle aktarılışını yazar. Osman Gazi tohumu attı, Orhan Gazi fidana büyüttü. Ama o fidanın devasa gövdesiyle 3 kıtaya yayılan bir çınar ağacına dönüşmesi, 1. Murat Han döneminde gerçekleşti. 1326 yılında Bursa'nın fethinden hemen sonra dünyaya gelen bu büyük hükümdar, Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'dan olan oğluydu. O, sadece soylu bir gazi soyundan gelmekle kalmadı, lakabı Farsça kökenli Hüdavendigar'dı. Yani hükümdar, Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki vekili anlamlarını taşıyordu. Bu ünvan, onun sadece bir beyliğin yöneticisi değil, ilahi bir görevi üstlenmiş bir sultan olarak görüldüğünün de kanıtıydı. 1362'de tahta çıktığında Osmanlı, çevresi düşmanlarla çevrili, küçük ama hırslı bir gazi beyliğiydi. 1389'da 63 yaşındayken şehit olduğunda ise Balkanların en büyük gücü, sağlam kurumsal temellere sahip gerçek bir imparatorluk olmuştu. 1. Murat, 30 yıla yakın saltanatı boyunca kılıcını hem doğuda hem de batıda ustalıkla kullandı. Ancak onun en büyük başarısı fetihlerden çok kurduğu devlet düzeni ve efsanevi Yeniçeri ordusunun doğuşudur. Tarihçiler 1. Murad'ı, vakur, dindar, cesur ve son derece adil bir hükümdar olarak tanımlar. O, Osman ve Orhan Gazi'nin gaza ruhunu modern bir devlet yöneticiliği vizyonuyla birleştiren ilk padişahtı. Sadece sarayda oturup emir veren bir lider değil, bizzat ordunun ön saflarında yer alan, savaşın tozunu yutmuş bir komutandı. Sadelikten hoşlanır, zenginliğin ve şatafatın aşırılığından kaçınırdı. En büyük erdemi ise adalet idi. Fetihlerden sonra yerel halkın dinine, malına ve canına dokunulmamasını emrederdi. Bu adil yönetim anlayışı, Bizans'ın baskıcı idaresinden yılan Balkan halklarının Osmanlı idaresini bir kurtuluş olarak görmesini sağladı. Bu hoşgörü, kılıç kadar keskin bir fetihti. Osmanlı'nın Balkanlarda bu kadar kolay kök salmasının en önemli sebebi de budur. O, zaferin yalnızca savaş meydanında kazanılmadığını, gönüllerde kurulduğunu çok iyi biliyordu. 1. Murat tahta çıkar çıkmaz, siyasi önceliğini net bir şekilde Bizans ve Avrupa üzerine yoğunlaştırdı. Orhan Gazi'den kalan Çimpe Kalesi, artık sadece bir köprübaşı değil, Osmanlı'nın geleceğe uzanan bir koluydu. 1362 yılındaki Edirne fethi, bu dönemin en can alıcı hamlesidir. Edirne'nin ele geçirilmesi, sadece Bizans'ı başkenti İstanbul'a kilitlemekle kalmadı, aynı zamanda Osmanlı'nın batıdaki fetihlerinin meşruiyetini artırdı. Edirne, fetihten kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci ve en uzun süre başkentlik yapacak şehri ilan edildi. Başkentin Avrupa topraklarına taşınması, Türk devlet geleneğinde de bir ilkti. Bu, Sultan Murad'ın devletin rotasını kalıcı olarak batıya çevirdiğini tüm dünyaya ilan ediyordu. Edirne hemen ardından imar faaliyetlerine sahne oldu. Yeni camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar inşa edildi. Şehir kısa sürede bir Balkan merkezinden İslami ilimlerin ve Osmanlı sanatının merkezi haline geldi. Bu imar, Osmanlı'nın fethettiği yerlere kalıcı olarak yerleşme politikasının bir göstergesiydi. Osmanlı'nın Edirne'yi alması ve hızla Balkanların içlerine akın etmesi, Papa 5. Urbanus önderliğinde büyük bir Hristiyan koalisyonunun kurulmasına yol açtı. Avrupalılar, Türk tehlikesini ilk kez bu kadar ciddiye almışlardı. 1364 Sırp Sındığı Savaşı, Tuna Nehri yakınlarında gerçekleşti ve Hacı İlbey komutasındaki az sayıdaki Türk kuvvetinin Büyük Haçlı ordusuna karşı kazandığı destansı bir zaferdi. Gece baskını taktiğiyle kazanılan bu zafer, Balkan prenslerini dehşete düşürdü ve Osmanlı'nın adını Avrupa'ya korkuyla yaydı. Ardından gelen 1371 Çirmen Savaşı ise Sırpların direncini tamamen kırdı. Sırp soyluları Osmanlı'ya harac ödemeyi ve asker göndermeyi kabul eden vasallar haline geldi. Sultan Murat bu vasal sistemini kullanarak
doğrudan yönetimi zor olan uzak toprakları dolaylı olarak kontrol etme sanatını başarıyla uyguladı. Bu, basit bir beylik siyasetinden bölgesel bir gücün imparatorluk siyasetine geçişin en önemli göstergesiydi. 1. Murad'ın saltanatının en kalıcı eseri şüphesiz askeri ve idari kurumlardır. O, devlet, tebaasına dayanmalı ve padişaha mutlak sadakatle bağlı olmalıdır ilkesini benimsedi. Bu ilkenin sonucu olarak Kapıkulu Ocağı kuruldu. Bu ocağın temeli, özellikle fethedilen Hristiyan topraklarındaki çocukların belirli kurallar çerçevesinde alınarak İslami terbiye ile yetiştirildiği devşirme sistemine dayanır. Bu sistem orduya hem fiziksel hem de zihinsel olarak üstün yetenekli, doğrudan sultana bağlı bir elit sınıf kazandırdı. Yeniçeriler bu sistemin zirvesiydi. Onlar maaşlıydı, düzenli eğitim alırdı ve Osmanlı'nın profesyonel ordu ihtiyacını tamamen karşıladı. Bu askeri yenilik, Osmanlı'nın yüzyıllar boyu Avrupa ordularına karşı üstün gelmesinin temelini oluşturdu. Öte yandan geleneksel Türkmen askerlerinden oluşan tımarlı sipahiler de 1. Murat döneminde en organize dönemini yaşadı. Timar sisteminin yaygınlaştırılmasıyla her toprak parçası bir askeri üs haline geldi. Sipahiler savaş zamanı hazır asker, barış zamanı ise üretimden sorumlu vergi memuru görevi görüyordu. Bu sistem devlete maliyet yüklemeden büyük ve hazır bir ordu gücü sağlıyordu. Askeri başarılar kalıcı olmak istiyorsa sağlam bir yönetim aygıtına ihtiyaç duyar. 1. Murat, bu vizyonla devleti yöneten sivil kurumları kurdu. Divan-ı Hümayun, yani Devlet Konseyi, bu dönemde bugünkü bakanlıklar gibi çalışan 3 temel makama ayrıldı. Birincisi kazaskerlik, adalet ve eğitim işlerinin başıdır. İslami hukukun tüm ülkeye standart bir şekilde yayılmasını sağlamakla yükümlüdür. İkincisi defterdarlık, maliyenin başıdır. Tüm hazine işlemlerini, vergileri ve bütçe planlamasını yönetir. Bu, Osmanlı'nın ilk organize Maliye Bakanlığı'dır. Üçüncüsü vezir-i azamlık. Başvezirlik makamı ilk kez 1. Murat döneminde güçlenerek padişahın mutlak vekili konumuna yükseldi. Çandarlı Hayreddin Paşa gibi güçlü vezirler bu kurumsallaşmanın mimarı oldular. Ayrıca 1. Murat, taht kavgalarını bir nebze de olsa önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için ülke topraklarının sadece padişah ve oğullarına ait olduğunu ilan etti. Bu, beylerin ve diğer hanedan üyelerinin toprak üzerindeki hak iddialarını kesen, mutlak monarşiye giden yolda atılmış kritik bir adımdı. 1. Murat, batıdaki gaza faaliyetlerine odaklanabilmek için Anadolu'nun içlerini sükunetle kontrol etmeliydi. Bu amaçla kılıçtan çok aile bağlarını ve parayı kullandı. Bu politika, onun askeri dehası kadar siyasi zekasını da gösterir. Germiyanoğulları Beyliği ile kurulan akrabalık, Osmanlı tarihinin en zekice toprak kazanma hamlelerinden biridir. Oğlu Yıldırım Bayezid'i Germiyan Bey'inin kızıyla evlendirerek, Kütahya, Simav ve Emet gibi zengin toprakları çeyiz yoluyla barışçıl bir şekilde kazandı. Bu olay, Anadolu beylikleri arasında Osmanlı'nın meşruiyetini artırırken, diğer beyliklere de Osmanlı ile düşman olmak yerine akraba olmak daha kârlı mesajını verdi. Hemen ardından Hamitoğulları Beyliği'nin Isparta ve çevresindeki toprakları yüksek bir meblağ karşılığında satın alındı. Bu satın alma, Osmanlı'nın sadece askeri gücünün değil, mali gücünün de zirvede olduğunun bir kanıtıydı. Bu diplomatik manevralar sayesinde Osmanlı, büyük bir çatışmaya girmeden Karamanoğullarına komşu oldu ve Anadolu Türk Birliği'ni kurma yolunda kritik bir avantaj elde etti. Yıl 1389. Avrupa, 1. Murad'ın durdurulamaz ilerleyişine son vermek için tarihin en büyük Haçlı ordularından birini Sırp ve Bosna prenslerinin liderliğinde Kosova'da topladı. Bu, Osmanlı'nın Balkanlardaki kaderini belirleyecek son ve en büyük sınavdı. Sultan Murat, savaş meydanına çıkmadan önce büyük bir alçak gönüllülükle çadırında Allah'a dua etti. Bu savaş, tüm Haçlı kuvvetlerine karşı kazanılmış mutlak bir zaferdi. Yeniçerilerin disiplini ve sultanın meydan okuyan stratejisi düşman ittifakını darmadağın etti. Osmanlı İmparatorluğu bu zaferle Balkanlardaki egemenliğini sonsuza dek perçinlemiş oldu. Ancak bu muazzam zafer Osmanlı'ya çok ağır bir bedel ödetti. Savaş bittikten sonra zafer meydanını gezen Sultan Murat, yaranı Sırp soylusu Miloš Obilić tarafından hançerlenerek ağır yaralandı ve kısa süre sonra şehit oldu.
1. Murat Hüdavendigar, savaş meydanında can veren tek Osmanlı padişahı olarak Allah yolundaki davasına olan bağlılığını en yüksek mertebede ispatladı. O, vefat ettiğinde geride sadece toprak değil, yüzyıllar sürecek bir devlet geleneği, bir ordu sistemi ve kurumsal bir miras bıraktı. Osmanlı Beyliği onunla birlikte gerçekten bir cihan devleti haline geldi. Aynı ömre hem Avrupa'yı diz çöktüren bir cihan fatihi olmayı hem de bir savaş meydanında esir düşüp kafeste taşınan bir hükümdarın trajedisini sığdırabilir misiniz? O, babası Sultan Murat Hüdavendigar Han, Kosova'da şehit edildiği saniye, daha cenaze kalkmadan savaş meydanında tahtı kavrayacak kadar gözü kara ve sert bir liderdi. Öyle bir hızdan bahsediyoruz ki, düşman orduları onun nerede olduğunu çözemeden sultan çoktan arkalarında beliriyordu. Batı dünyası ona bu yüzden hayranlıkla yaklaştı. Çünkü onun taktik süratine karşı üretebilecekleri hiçbir savunma hattı yoktu. Nibolu'da tüm Avrupa şövalyelerini tek bir hamleden imha etti. Fakat tarihin en büyük gizemi tam da burada başlıyor. Avrupa'yı haritadan silen bu muazzam askeri deha nasıl oldu da Ankara Ovası'nda Timur karşısında kendi sonunu hazırladı? Kendi ordusu ona neden ihanet etti? Ve en önemlisi, bir imparatorluk zirvedeyken tek bir günde nasıl paramparça oldu? Karşınızda zaferin zirvesini de esaretin en ağır yükünü de bizzat yaşamış olan Sultan Yıldırım Bayezid Han. Bu durdurulamaz fırtına 1360 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. Babası Osmanlı'yı Balkanların hakimi yapan Sultan Murat Hüdavendigar Han, annesi ise Gülçiçek Hatun'du. Saray koridorlarında büyüyecek sıradan bir şehzade değildi o. Daha çocuk yaşlarında içine sığmayan bir hırs ve olağanüstü bir askeri zekaya sahipti. Dönemin en büyük alimlerinden dersler alarak vizyonunu genişletirken bir yandan da kılıç kabzası eline adeta yapışıyordu. Devlet adamlığını ve savaşı yerinde öğrenmesi için geleneklere uygun olarak Kütahya'ya, Germiyanoğulları topraklarına sancak beyi olarak gönderildi. İşte burası onun askeri dehasını dünyaya ilk kez kanıtlayacağı yer olacaktı. Gelelim şimdi onun tarih sahnesine ilk kez bir şimşek gibi çaktığı o meşhur seneye. Takvimler 1386 yılını gösteriyordu. Osmanlı ordusu Karamanlılar ile Konya önlerinde karşı karşıya geldi. Savaşın en kritik, en sıkışık anında henüz çok genç olan bu şehzade ordunun sol kanadından öyle ani, öyle süratli ve yırtıcı bir süvari hücumu başlattı ki Karaman ordusu neye uğradığını şaşırdı. Savaşın kaderini saniyeler içinde tek başına değiştirdi. İşte o gün askerler ve kumandanlar onun bu akıl almaz süratı karşısında tek bir ağızdan haykırdı. Yıldırım! Bu ünvanın tam olarak ne zaman takıldığı tarihçiler arasında tartışmalı olsa da rivayet edilir ki bu lakap ona sarayda babası tarafından değil, bizzat savaş meydanında düşman hatlarını bir şimşek gibi yarıp geçtiği için askerleri tarafından takıldı. Ve bu lakap onun tüm hayatının, stratejisinin ve kaderinin bir özeti olacaktı. Konya önlerinde fırtına gibi esen bu hırslı şehzade, çok değil, sadece 3 yıl sonra imparatorluğun tüm yükünü sırtlanmak zorunda kalacaktı. Evet, gelelim şimdi tarihin en trajik kırılma anlarından biri olan 1389 senesine. Yani 1. Kosova Savaşı'nın son saniyelerine. Babasının savaş meydanında şehit düştüğü haberi gelir gelmez, ordunun ve devletin dağılmasını engellemek için süratle idareyi eline aldı. Savaş meydanında ona biat edildi ve kılıçların gölgesinde tahta oturdu. Tahta geçer geçmez yıldırım gibi esti. Anadolu'da Türk beyliklerini teker teker Osmanlı'ya bağlayarak mutlak birliği sağladı, ardından yüzünü batıya dönüp İstanbul'u tam 4 kez kuşattı. Bizans'ı bu kuşatmalar aracılığıyla tamamen çaresizliğe mahkum etmişti. O kadar ki Bizans İmparatoru Timur'a elçi göndererek Osmanlı baskısından kurtarılması için yardım dileyecek duruma düşmüştü.
İşte tam bu sırada takvimler 1396 yılını gösterdiğinde Avrupa'nın en elit, en kibirli ve zırhlı şövalyelerinden oluşan devasa bir Haçlı ordusu Nibolu Kalesi'ni kuşattı. Haçlılar zaferden o kadar emindi ki Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın İstanbul kuşatmasını bırakıp bu kadar kısa sürede karşılarına çıkabileceğine ihtimal bile vermiyorlardı. Ama unuttukları şey karşılarındaki liderin hızıydı. Osmanlı ordusu merkezdeki hafif piyadeleri yani azapları öne sürerek Haçlı şövalyelerine yem gibi gösterdi. Ağır zırhlı şövalyeler bu piyadeleri ezip geçmek için sabırsızca hücuma kalktı. Osmanlı piyadeleri taktik gereği geri çekildikçe şövalyeler tepenin arkasında onları nelerin beklediğinden habersizce tuzağın içine doğru koştular. Tepenin arkasına gizlenmiş ana Osmanlı ordusu ve bizzat Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın süvarileri yanlardan fırlayarak Haçlıları tam bir çemberin içine aldı. Avrupa'nın en gururlu ordusu o gün Nibolu önlerinde tamamen imha edildi. Değerli izleyiciler, Nibolu Savaşı'nın o akıl almaz taktik haritalarını ve askeri dehanın tüm detaylarını ilerleyen haftalarda tamamen bu savaşa özel devasa bir videoyla detaylıca inceleyeceğiz. Çünkü bu parlak zaferin hemen ardından doğudan Osmanlı topraklarına doğru çok daha büyük, çok daha yıkıcı bir fırtına yaklaşmaktaydı. Sultan Yıldırım Bayezid Han batıyı dize getirmişti. Ama şimdi karşısında doğunun yenilmez hükümdarı duruyordu. Şimdi gelelim bu iki devasa askeri dehanın durduk yere neden karşı karşıya geldiği o asıl jeopolitik krize. Mevzu sadece bir ego savaşı değildi. Arkasında çok ciddi toprak kavgaları ve o dönemin en büyük sığınmacı krizi yatıyordu. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın Anadolu'da topraklarını elinden aldığı Türk beyleri çaresizce doğunun yenilmez gücü olan Timur'a sığındılar ve onu Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya başladılar. Madalyonun diğer yüzünde ise Timur'un önünden kaçan ve onun en azılı düşmanları olan Bağdat hakimi Ahmet Celayir ile Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf da gelip Sultan Yıldırım Bayezid Han'a sığınmıştı. Timur, cihan hakimiyeti iddiasıyla batıya doğru ilerlerken Osmanlı Sultanı'na ilk mektubunu bu yüzden yazdı. Derdi, kendisine isyan eden o iki azılı düşmanının derhal yakalanıp kendisine teslim edilmesiydi. Ancak Osmanlı'nın sığınmacıları teslim etmeme geleneği ve Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tavizsiz karakteri bu talebi sert bir şekilde reddetti. Üstelik Timur, Osmanlı'ya ait olan Sivas'a göz dikmişti. İki hükümdarın da cihanı tek başına yönetme arzusu, tarihin gördüğü en sert kelimelerin havada uçuştuğu o meşhur mektuplar düellosunu başlattı. Diplomatik nezaket tamamen bir kenara bırakılmıştı. Timur mektubuna şöyle başlamıştı. Biz ki Allah'ın yeryüzündeki kılıcı, doğunun ve batının mutlak emiri Timur'uz. Kulak ver ve sözlerimizi iyi dinle. Sen ki Rum ülkesinin sultanı Bayezid, senden önce o topraklarda hüküm süren beylerin hepsi bize boyun eğmişken, senin bu kibirin ve dikbaşlılığın nedendir? Bizim azametimiz ve ordularımızın büyüklüğü karşısında senin devletin deryada bir damla bile değildir. Duymadın mı ki biz nereye adım atsak orayı yerle bir ederiz? Şimdi sana emrediyoruz. Topraklarımıza sığınan o azılı hainler Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'u derhal yakalayıp bize teslim et ya da ülkenden kov. Bizans'ı kuşatmış olman, Haçlılarla savaşman seni yanıltmasın. Kendini bizimle bir tutma. Sınırını bil, kibirlenmeyi bırak ve bize itaat et. Aksi takdirde üzerine öyle bir orduyla geliriz ki o çok güvendiğin memleketini fillerimizin ayakları altında dümdüz ederiz. Beyazıt Han ilk mektubuna şöyle cevap verdi. Ey Timur, mektubunu okuduk. Seni kuşanmış olduğun o kibir ve gurur helak edecek, bilesin. Sen bizi kendi emrin altındaki o korkak kölelerle ve aciz beylerle mi karıştırırsın? Biz ki Allah'ın dinini yaymak için ömrünü gazayla geçirmiş, Bizans'ı surlarına gömmüş, Nibolu'da tüm Avrupa şövalyelerini toprağa gömen bu orduyu sen ne sandın? Biz ne kimseden emir alırız ne de kimseden kaçarız. Bize sığınan mazlumları ve liderleri düşmanına teslim etmek bizim töremizde de dinimizde de yazmaz. Hain dediklerim bizim misafirimizdir ve canımız pahasına korunacaktır.
Mektubunda bizi fillerinle, ordunun çokluğuyla tehdit edip durmuşsun. Eğer yüreğin yetiyorsa lafı uzatmayı bırak ve savaş meydanına gel. Sana yemin olsun ki ordumuz seni Çubuk Ovası'nda bekliyor olacak. Eğer savaş meydanına gelmekten korkup kaçarsan eşlerin senden 3 talakla boş olsun. Gelmezsen sen kalleş ve korkaksın. Gelirsen de bu kılıcın gazabından kurtulamazsın. Ve Timur gelen mektuba şunları yazdırdı. Eşlerin 3 talakla boş olsun ifadesi o dönemin dünyasında bir hükümdara edilebilecek en büyük hakaretti. Timur bu mektubu okuduğunda sarayında öfkeden ayağa kalktı ve son kez ihtar verirken Osmanlı ordusunun içindeki zayıf noktaları da kaşımaya başladı. Bayezid, kelimelerin haddini aşmış, ağzından çıkan sözler seni felakete sürüklüyor. Biz ki ömrümüzü dini mübin uğruna savaşarak geçirdik, sen ise bize korkak dersin. Sırp kralının kızıyla evlenip sarayında vakit geçirirken İslam dünyasının nizamını bozduğunu görmez misin? Sana son kez ihtar ediyoruz. Bizim niyetimiz senin devletini yıkmak değil, İslam coğrafyasını tek çatı altında toplamaktır. Sivas'a girdik ve gücümüzü gösterdik. Eğer aklını başına devşirip o hainleri teslim etmezsen, ne senin o çok güvendiğin Yeniçerilerin ne de o tecrübesiz askerlerin seni bizim gazabımızdan kurtarabilir. Kelimelerinle kendi ölüm fermanını imzaladın. Ordumuz batıya hareket etmiştir. Artık ok yaydan çıktı. Beyazıt Han ise son cevabı bu oldu. Ey Timur! Boş laflarla, tehditlerle bizi yıldıracağını mı sanırsın? Sivas'a kalleşçe girip savunmasız insanları katletmekle övünmek ancak senin gibi bir zalime yakışır. Bizim kılıcımız mazluma değil, senin gibi kibir budalalarına kalkar. Orduna güvenip buralara kadar gelme gafletinde bulunmuşsun. Bil ki Anadolu toprakları senin o çiğnediğin Asya steplerine benzemez. Burada her taşın altında bir aslan yatar. Savaş meydanından kaçan tek bir Osmanlı askeri göremeyeceksin. Söz bitti, kılıçlar konuşacak. Gel ve kaderinle yüzleş. İşte bu son mektup, 2 cihan devinin arkasındaki tüm köprüleri yaktığı andı. Timur mektubu fırlattı, gözlerindeki öfkeyle ordusuna döndü ve o geri dönülmez emri verdi. Yön batıya dönüyor, hedef Osmanlı. Gelelim şimdi kelimelerin bittiği, kılıçların ve fillerin konuştuğu o kapkara güne. Yıl 1402. 2 devasa ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Avrupa'yı dize getiren taktik süratine ve askerlerine güveniyordu. Ancak bu kez karşısında çok farklı bir strateji uzmanı vardı. Timur, savaş meydanına o güne kadar Osmanlı ordusunun hiç karşılaşmadığı devasa zırhlı filler getirmişti. Savaş başladığında Osmanlı ordusunun merkez ve kanatları hırsla hücuma kalktı. Fakat tam bu sırada askeri tarihin en büyük kırılmalarından biri yaşandı. Timur'un savaş öncesinde aylarca yürüttüğü o gizli istihbarat ve propaganda savaşı meyvesini verdi. Osmanlı ordusunun safında yer alan Kara Tatarlar ve Anadolu beyliklerine ait askerler, savaşın en kritik anında bir anda saf değiştirerek Timur'un yanına geçtiler. Kendi ordusunun içeriden çökmesiyle Osmanlı hatları paramparça oldu. Sultan Yıldırım Bayezid Han, elinde kalan az sayıdaki sadık askeriyle Çubuk Ovası'ndaki bir tepede akşama kadar kahramanca direndi, saldırıları püskürttü. Ancak lojistik olarak susuz kalan ve çemberin ortasında sıkışan ordunun yapabileceği daha fazla bir şey kalmamıştı. Osmanlı'nın o durdurulamaz, en hızlı padişahı esir düştü. Bu mağlubiyet ve esaret sadece bir savaşın kaybedilmesi değildi. Yükselişteki bir imparatorluk zirvedeyken tek bir günde paramparça olmuştu. Anadolu beylikleri yeniden kuruldu. Osmanlı toprakları kanlı bir taht kavgasına sahne olacağı Fetret devrine girdi. Bu dönem Bayezid'in oğullarının birbirleriyle acımasızca mücadele ettiği, devletin otorite ve toprak kayıpları yaşadığı derin bir kriz dönemiydi. Ve Osmanlı tarihinin en karanlık 11 yılını yaşayacaktı. Sultan Yıldırım Bayezid Han, esaret altındayken
o gururlu ve hırslı ruhuna vurulan bu ağır darbeyi, imparatorluğunun düştüğü bu durumu daha fazla taşıyamadı. Esaretten yalnızca 8 ay sonra 1403 yılında Akşehir'de hüzünlü bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Aynı ömre cihan fatihi olmayı da esaretin en acı trajedisini de sığdırmış, Osmanlı'yı hırsıyla zirveye çıkartıp yine o durdurulamaz süratiyle büyük bir fırtınanın ortasında bırakmış bir lider olarak adını tarihe yazdırdı. Peki siz bu soruyu sormadan edemezsiniz. Eğer Timur olmasaydı, o yıldırım gibi sultan tarihi nasıl yazardı? Atamız Sultan Yıldırım Bayezid Han'a Allah'tan rahmet diliyorum. Görüşmek dileğiyle.